1919 yılında otomobil sektörüne giren Citroen, yaptığı yeniliklerle Avrupa'da ve dünyada birçok ilki gerçekleştirir. Şirketin kurucusu André Citroen, rakiplerinden daha farklı ve üstün teknolojiye sahip modellerle global bir marka olmak istese de şirketi iflasa sürükler. Şirketin en büyük hissedarı, Michelin lastiklerinin kurucusu Citroen'in başına geçer ve tam tersi bir politika izleyerek üretilebilecek en basit ve en ucuz otomobille şirketi global bir marka yapmaya karar verir. Bu vizyonla üretilen Citroen 2CV bunu nasıl başardı ve Fransa'da halkın arabası oldu? Citroen'in hikayesi başlıyor. Bir mühendis olan André Gustave Citroen, 1912 yılında Paris'te patentini satın aldığı helisel dişliler üreten Citroen Dişli şirketini kurar. Şirket, yeni bir teknoloji olan daha verimli ve sessiz çalışan devasa çift helisel dişli üretimi yapıyordu. Çift helisel dişliyi temsil eden bu sembol markanın logosu olarak kullanılır. Aynı zamanda otomobil üreten Mors şirketinin başkanlığını yapan Citroen, şirketin yıllık üretim kapasitesini 125 otomobilden 1200 adete çıkarır. 1914 yılında 1. Dünya Savaşı başladığında André Citroen mühendis subay olarak orduya katılır. Ön saflarda savaşırken Fransız ordusunun mühimmat sıkıntısı yaşadığını görür. Sorunu çözmek isteyen 36 yaşındaki sanayici, Fransız hükümetine günde 20.000 adet obüs mermisi üretebileceğini söyler. Hükümetten onay alan Citroen, 6 hafta sonra fabrikasını dönüştürür ve üretime başlar. Amerikan seri üretim yöntemini kullanan fabrika, kısa sürede günde 55.000 adet mermi üretmeye başlar. 1918 yılında savaş sona erdiğinde André'nin elinde modern bir fabrika vardı, ancak üretilen mermileri satacak bir pazar yoktu. André, yeni ve rekabetin yüksek olduğu bir alan olan otomobil sektörüne yönelmeye karar verir. Savaş öncesi Mors şirketinde çalışırken üretimde verimliliği arttırmak için gelen Ford'un kurucusu Henry Ford'la tanışması ve ondan aldığı ilham bu kararında etkili olmuştu. Ford'un Model T'yi üretirken kullandığı üretim teknikleri ve pazarlama stratejisini yeni kurduğu şirketinde uygulayacaktı. André 1919 yılında Citroen otomobil şirketini kurar ve rakiplerinden daha sağlam, daha donanımlı ve az maliyetli bir otomobil üretmek için çalışmalara başlar. 4 ay sonra ilk otomobil Citroen Tip A üretim bandından çıkar. 1.3 litre 10 beygir motora sahip hafif aracın maksimum hızı 65 km/saatti. Standart olarak sunduğu elektrikli marş, yedek lastik ve farlarla pazardaki rakiplerine göre oldukça ekonomikti. Üretim kapasitesini hızlı bir şekilde artırmayı başaran şirket, günde 100 adet otomobil üretebilir hale gelir ve Avrupa'nın ilk seri üretim yapan otomobil üreticisi olur. 2 yıl içinde 25.000 adet Tip A satışı yapılır. Aynı yıl André Citroen şirketi Amerikalı General Motors'a satmak için kısaca görüşse de bu anlaşma sağlanmaz. 1921 yılında Citroen Tip A'dan daha güçlü ve hızlı olan Tip B2'yi üretmeye başlar. Sağlam ve ekonomik araç pazarda yüksek talep görür. Aynı yıl B2'nin daha hafif ve daha hızlı olan spor versiyonu Tip B2 Caddy pazara çıkarılır ve Avrupa'nın seri üretim ilk spor otomobili olur. Bir yıl sonra Fransız hükümeti küçük ve ekonomik otomobiller için üreticilere vergi avantajı sununca şirket, Renault ve Peugeot tarafından domine edilen küçük sınıf otomobil pazarı için yeni bir model çıkarmaya karar verir. Sonuç 850 cc 5 beygir motora sahip 550 kilogramlık Citroen 5CV olur. 2 koltuklu ve 3 koltuklu versiyonları üretilen model sağlam, dayanıklı ve ekonomik oluşu ile pazarda büyük bir etki yapar. Reklam ve pazarlamaya büyük önem veren Citroen, 5CV'nin sağlamlık ve dayanıklılığını kanıtlamak için aracı Avustralya'da 5 aylık 17.000 kilometrelik bir yolculuğa çıkartır. Zorlu koşullarda araçta hiçbir motor sorunu yaşanmaz. 1921 yılında Citroen Tip B2'nin askeri kamyonet versiyonunu üretmeye başlar. Şirket 5 adet kamyoneti Sahra Çölü'ne gönderir. Araç Sahra Çölü'nü geçen ilk motorlu araç olur. Şirketin ürettiği araçların sağlamlık ve dayanıklılığı dünyanın ilgisini çekmeye başlar. 1920'lerde Amerikan ordusu şirketin ürettiği paletli askeri araçların lisansını satın alır.
André Citroen'in dehası o dönemde sıra dışı olan 5CV'nin kadın tüketicilere hitap etmesini sağlamaktı. Araç Avrupa'nın kadınlara hitap eden ilk otomobil olur. André, markanın isminin tüketici kitlesinin aklında yer etmesini istiyordu. 1922 yılında Paris Motor Fuarı'nın açılışında Citroen ismini uçakla gökyüzüne yazdırır. En ünlü reklam yöntemi ise 250 bin adet ampul kullanarak Citroen ismini 9 yıl boyunca Eyfel Kulesi'nde göstermek olur. Şirketi ilk kurduğunda günde 100 adet otomobil üreteceğini söyleyen André Citroen'e birçok kişi bunun imkansız olduğunu söylemişti. Ancak 1924'te şirket günde 300 araç üretmeye başlar. 1926 yılına kadar 83 bin adet Citroen 5CV, 90 bin adet ise Citroen Tip B2 satışı yapılır. Üretimdeki ve pazarlamadaki başarıdan sonra şirket Renault ve Peugeot'u geride bırakarak Fransa'da lider üretici olur. 1924 yılında şirket tamamı çelik gövdeden oluşan Citroen Tip B10'u Paris Motor Fuarı'nda tanıtır. Rakipleri ahşap gövde parçaları kullanırken şirket Avrupa'nın tamamı çelik gövdeye sahip ilk otomobilini üretir. Bu gövde şekli Fiat ve İngiliz Morris gibi birçok Avrupalı üretici tarafından kopyalanır. 10 beygirlik motora sahip pazarda Renault KZ ve Peugeot 177 ile rekabet eden otomobil ekonomik fiyatı ile daha çok talep görür. Ekonomik araçların yanında daha üst sınıfa da hitap etmek isteyen şirket 1928 yılında Citroen AC6'yı üretmeye başlar. Amerikan tasarımının büyük etkisi olan modelde 2.4 litre 45 beygirlik motor kullanılır. Aracın maksimum hızı 105 km/saatti. İlk yıl 11.000 adet AC6 satışı yapılır. Fransa'nın en büyük üreticisi olan şirketin pazar payı 1929 yılında en yakın rakibi Renault'dan %25 daha fazlaydı. 1930'ların başında şirketi daha da ileri taşımak isteyen André Citroen, bunu gerçekleştirmenin yolunun yeni teknolojilere yatırım yaparak risk almak olduğuna karar verir. 1932 yılında yatırımcılardan ve bankalardan alınan kredilerle Citroen'de değişim başlar. Öncelikle fabrika yıkılarak 4 kat daha büyük bir fabrika 6 ay içinde inşa edilir. André Citroen yeni teknolojilerle donatılmış, rakiplerinden farklı olan uzun yıllar üretilebilecek yeni bir model geliştirmeye karar verir. 1934 yılında Citroen Traction Avant ortaya çıkar. Araç dönemine göre otomobil üretiminde devrimsel 3 teknolojik yeniliğe sahipti. Şasisiz gövde karoseri, bağımsız süspansiyon ve önden çekiş. O dönemde üreticilerin çoğu araçlarını şasi ve gövde olmak üzere iki parçadan üretiyordu. Citroen, Amerikan BAT şirketinden yeni karoseri teknolojisini satın alır ve modeli tek parça gövdeden üretir. Aracın daha hafif olmasını sağlayan bu teknik önemli bir yenilik olsa da tüketiciler sağlamlık konusunda şüpheye düşer. Bu şüpheleri gidermek ve gövdenin sağlamlığını kanıtlamak için Citroen araca bir tür kaza testleri uygular. Araç uçurumdan atılır, bir tepeden yuvarlanır ve 20 kişinin içinde bulunduğu otobüs aracın üstüne yerleştirilir. André Citroen'in aldığı en büyük risk o dönemde çok yeni ve bilinmeyen bir teknoloji olan önden çekiş sistemini kullanması olur. Çoğu üretici arkadan itişli otomobiller üretirken sadece birkaç küçük üretici önden çekişi kullanmaya cesaret eder. Avantajlarına rağmen birçok teknik zorluk içermesinden dolayı yalnızca Amerikan lüks otomobil üreticisi olan Ford firması birkaç yüz adetten fazla önden çekişli otomobil üretebilmişti. Buna rağmen üretilen N29 modelinde birçok teknik sorun yaşanmıştı. Bütün zorluklara rağmen Citroen bu sistemi kullanır ve önden çekişli seri üretim otomobil üreten dünyadaki ilk firma olur. Ayrıca şirket o dönemde spor otomobillerde kullanılan torsiyonlu süspansiyonun lisansını otomobil tasarım ofisine sahip olan Alman Ferdinand Porsche'den satın alır ve Traction Avant'ta kullanır. Yeni model bütün bu sistemlerin bir arada kullanıldığı dünyadaki ilk binek otomobil olur. 1934'te yeni model Paris Motor Fuarı'nda tanıtıldıktan sonra borçlanarak yeni bir fabrika inşa eden ve yeni teknolojilere yatırım yapan Citroen, yatırımcılar tarafından bir an önce seri üretime geçilmeye zorlanır.
1.3 litre motora sahip ilk sedan modelin seri üretimine başlanır ve ilk 2 ayda 7.000 araç üretim bandından çıkar. 1934'ün sonuna kadar 1500 araç üretilir. Ancak Amerikan Ford'un yaşadığı teknik sorunları Citroen'de yaşamaya başlar. Şanzıman mafsalları ve hidrolik frenlerdeki sorunları tamamen çözmeden seri üretime geçilmesi pazarda aracın prestijini düşürür. Yeni fabrikaya ve yeni teknolojilere büyük yatırım yapan Citroen, 1930'larda yaşanan ekonomik buhran da eklenince 1935 yılında iflasını açıklar. Fransız hükümeti şirkete en çok krediyi veren lastik üreticisi Michelin şirketinin Citroen'i devralmasını ister. Şirketin kurucusu Pierre Michelin, Citroen'in başına geçer. Aynı yıl André Citroen 57 yaşında mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeder. Pierre Michelin, André Citroen'in tam tersi bir politika ister. Pazara mümkün olan en basit ve en ucuz otomobili çıkarmaya karar verir. 1937'de Citroen 2CV prototipi ortaya çıkar. 0.4 litre, 9 beygirlik aracın maksimum hızı 50 km/saatti. Araç o kadar basit yapılıydı ki koltukları kamp sandalyesine benziyordu ve silecekleri elle çalıştırmak gerekiyordu. Oldukça basit bir gövdeye, tek fara sahip önden çekişli otomobil çok az bakım gerektiriyordu. Citroen 1939 yazında seri üretime başlar. 3 Eylül'de 250 adet 2CV üretim bandından çıkar. Ertesi gün Hitler Polonya'yı işgal eder ve Fransa 2. Dünya Savaşı'na girer. Bir yıl sonra Almanya Fransa'yı işgal eder. Üretimi duran Citroen'in yöneticileri Nazi güçleriyle işbirliği yapmayı reddedince fabrika tamamen kapanır. Savaş boyunca Citroen'in mühendisleri gizli bir şekilde 2CV'yi geliştirmeye devam ederler. Savaştan sonra Citroen fabrikası yeniden açılır. Geliştirilen 2CV 1948'de Paris Motor Fuarı için hazırdı. Orijinal tasarımı değişmeyen modelde birkaç geliştirme yapılmıştı. Gövde yapısı biraz daha geliştirilir. 2 silindirli su soğutmalı motor daha basit yapılı ve ucuz olan hava soğutmalı motorla değiştirilir. Oldukça ucuz olan otomobilin fiyatı tipik bir Amerikan arabasının 1/3'iydi. Fuarda aracı konserve kutusuna benzeten bir Amerikalı gazeteci, konserve açacağı da yanında geliyor mu diye alaylı bir şekilde aracı eleştirir. Ancak model Fransız halkı tarafından çok beğenilir ve fuarda binlerce adet ön sipariş alınır. 1949'da seri üretimine başlanan model inanılmaz bir talep görür. Fransız halkı 3 yıllık bekleme süresine yazılır ve daha sonra bekleme listesi 5 yıla kadar uzar. Araç için beklemek istemeyen tüketicilerden dolayı aracın ikinci eli sıfır fiyatından daha yüksek fiyatlara satılmaya başlar. André Citroen'in gerçekleştiremediği hayalini tam tersi bir politikayla Michelin gerçekleştirmişti. Ancak Michelin projeyi başlattıktan 2 yıl sonra araba kazasında hayatını kaybetmiş ve bu başarıyı görememişti. Citroen 1951 yılında haftada 100 adet araç üretmeye başlar. Aynı yıl 2CV'nin kamyonet versiyonu da üretilmeye başlanır. 1952 yılında 21.000'den fazla 2CV üretim bandından çıkmıştı. Citroen 1955 yılında modeli biraz daha güçlendirir. Araçta 425 cc 12,5 beygirlik motor kullanılırken maksimum hız 80 km/saate çıkar. 2CV'nin başarısı devam ederken pazarını genişletmek isteyen şirket daha lüks orta sınıf bir otomobil üretmeye karar verir. 1955 yılında 4 kapılı Citroen DS Paris Motor Fuarı'nda tanıtılır. Şık bir tasarıma sahip araç 1.9 litre 69 beygir motora sahipti. Dönemine göre oldukça donanımlı olan model, hidropneumatik süspansiyon, hidrolik direksiyona ve modern fren disklerine sahipti. DS fuarda inanılmaz bir etki yapar. 10 gün boyunca 80.000 adet ön sipariş alınır. Bu bir rekordu ve 60 yıl boyunca bu rekor kırılamayacaktı. 3 yıl içinde 52.000 adet Citroen DS üretim bandından çıkar. 1961 yılında Citroen 2CV'nin altyapısıyla biraz daha lüks görünen ekonomik bir model üretmeye karar verir. Aynı yıl Citroen Ami üretim bandından çıkar. 600 cc 14 beygir motora sahip model, daha modern bir gövdeye sahip olsa da tüketiciler tercihini 2CV'den yana yapmaya devam eder.
1962'de 85.000 EMI satılırken 13 yaşındaki 2CV 145.000 adet satış yapar. Global pazarda da büyük başarı gösteren Citroen 2CV, Belçika, İngiltere, Şili, Arjantin gibi ülkelerde de üretilmeye başlanır. Aracın global pazardaki en büyük rakibi Volkswagen Beetle'dı. Beetle'ın daha güçlü bir motora ve daha çekici bir tasarıma sahip olması ve çok başarılı bir reklam kampanyası yürütmesi 2CV'nin rakibinin gerisinde kalmasına neden olur. 1967 yılında Citroen, ekonomik hatchback pazarını Renault 4 modeliyle domine eden Renault ile rekabet etmek için 2CV'nin 4 kapılı hatchback versiyonunu üretmeye başlar. Citroen Diyen pazarda çok başarılı olur ve ikinci yıl yaklaşık 100.000 adet satış yapılır. 1983 yılına kadar üretilen model 1.7 milyon adet satış yapar. 2CV'nin pazardaki başarısı ilerleyen yıllarda da devam eder. 1980'lerde tüketicilerin daha donanımlı, güçlü ve hızlı otomobillere yönelmesi, uzun süredir kayda değer geliştirmeler yapılmayan aracın satışlarını düşürmeye başlar. Şirket 1990 yılında modelin üretimini tamamen durdurmaya karar verir. 42 yıl boyunca 9 milyondan fazla satılan model, Fransa'da ve global pazarda halkın arabası olduğu ve Citroen'in bugünkü konuma gelmesinde büyük rol oynadı.